Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Biberiye çok baskın bir baharat. Eti ele geçirebiliyor. Benim başıma daha önce geldi. Yani biraz fazla kaçırmışım miktarını. Bütün etten biberiye tadı aldım. O hiç hoş bir durum olmuyor. Dolayısıyla şöyle güçlü bir taş havanım var benim. Benim için de aslında heyecanlı bir gün. Daha önce başka bir mangal kullandığım için matem halinde siyahlar giymiş, siyahlara bürünmüş. Evet. Ben parafinlerimi hazırlamıştım. Onları yakıyorum. Zaten 7 tane videomuz oldu. Fikrimi değiştirelim. 500 değil 1500 like'a. 1500 like'a. İddialı. Hepinize merhaba. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte bir kontrafile rostosu hazırlayacağız. Kontrafilemizi ilk aşamada, ilk etapta baharatlarla zenginleştireceğiz. Ardından mangala gideceğiz. Mangalda ters mühürleme yöntemiyle reverse searing yaparak endirekt ısıdan faydalanarak pişireceğiz. Sonrasında etimiz piştikten sonra hazırladığımız bir beyaz turp sosu ile taşlanacak. Beyaz turp sosu aslında bu ete çok yakışan basit bir sos. Çok temel soslardan bir tanesi. Ben kontrafile ile çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Eminim siz de beğeneceksiniz ve denemek isteyeceksiniz. Hadi gelin bu hafta buradan başlayalım. Evet, bu hafta sizlerle birlikte bir kontrafile rostosu hazırlayacağız. Şöyle 1,5 kiloluk bir parçam var. Ben bunun bütün yağlarını aldırmıştım. 28 Eylül'de almıştım. Bugün 28 Ekim. Tam bir aydır dinleniyor. İlk etapta baharatlarla zenginleştireceğiz. Önce biraz bir hardal kaplaması yapacağım. Biliyorsunuz aslında etin üstüne baharatı tutundurmanın 2 tane yolu var. Ya hardal kullanmak lazım ya da zeytinyağı kullanmak lazım. Ben bugün hardalla çalışacağım. Hardalı tercih edeceğim. Şöyle çok fazla olmasına gerek yok. Eldiven yardımıyla tutunmasını sağlayalım. Hala sol elimizi kullanalım. Şöyle biraz masajlayalım, biraz rub edelim. Kuzu budu videosunda anlatmıştık. Ne demiştik? Biraz eti avcarlayalım. Adanalıların dediği gibi. Evet, şöyle biraz hardalla kapladık. Çok fazla olmasına gerek yok. Baharatı tutacak kadar hardal koymanız yeterli aslında. Şimdi baharatlarını hazırlayacağız ve oradan devam edeceğiz. Evet, etimizin ön tarafını gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hardalla kapladık. Şimdi glasso'yu aldım, dinlendirme telini aldım. Tersini çeviriyorum. Biraz da bu tarafını yine kaplayacağım. Evet, harika. Bu taraflarını da hardalla kaplıyoruz. Bu hardal pişerken etin içine sinecek, içine geçecek baharatlarla birlikte ve güzel bir lezzet verecek. Dinlenmiş olması itibariyle şu an lokum gibi olduğunu tahmin ediyorum. İyice yumuşamış olmalı. Baharatların ve pişirme yöntemimiz etkisiyle daha da yumuşayacak ve lezzetli olacak etimiz. Şimdi baharatlandırmaya geçiyoruz. Buradan devam edeceğiz. Kuruduğu için biberiyeler kanguru gibi zıplıyor. Evet, şöyle şu miktarda yaklaşık yine bir tatlı kaşığı kadar biberiyeyi de yine içeri atıyorum. Şu geri kalanı kullanmayacağım hatta. Şimdi böyle bakınca gözüme çok geldi. Biberiye çok baskın bir baharat. Eti ele geçirebiliyor. Benim başıma daha önce geldi. Yani biraz fazla kaçırmışım miktarını. Bütün etten biberiye tadı aldım. O hiç hoş bir durum olmuyor. Dolayısıyla o yüzden biberiyeyi kullanırken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Şöyle güçlü bir taş havanım var benim. Havanın iyisi bana sorarsanız
baştan olur. Eskiden biz çocukken hep pirinç havanlar vardı evlerde. Benim babaannem, anneannem her ikisi de pirinç havanlar kullanırdı. Hatırlıyorum. Ben 74 doğumluyum. 80'lerde büyüdüm. Çocukluğum 80'lerde geçti. Bizim zamanımızda zaten öyle her şeyin bir bolluğu, çeşidi yoktu. Her şeyden az vardı ama yetiyordu. Bu yıllarda böyle taş havanlar çok karşılaştığımız şeyler değildi. Şöyle iyice eziyoruz. Özellikle tane olan karabiberleri ve kişnişleri mükemmel. Evet, gayet güzel bir şekilde karıştı. Şimdi etimizi kaplamaya geçiyoruz. Etimiz burada hazır. Hardalıyla bir araya geldi. Karıştı iyice. Şöyle üstüne eşit miktarda serpmemiz yeterli. Elimle yine zaten birazdan masajlayacağım ama şöyle bir kabaca yayalım. Çok da bulaştırmak istemiyorum elimde kalmasın diye. Şöyle üstten sürelim. Şöyle harika. Ve diğer tarafı işte bu durumlarda böyle işleri yaparken bu gördüğünüz dinlendirme teli Glasso çok işe yarıyor. Bunu artık direkt hatta şöyle dökebiliriz. Onun üstünden yayacağız zaten. Glasso olan dinlendirme telleri hem yemek piştikten sonra eti dinlendirmek için çok faydalı. Hem de işte bu tip baharatlandırma işlerini yaparken rahatça çevirebilmek için çok fazla alt yüzeyle temasını engellemek için bence iyi oluyor. Aslında bunlar pastacılıkta kullanılan ürünler biliyorsunuz. Hamur işlerini ilk fırından çıktıklarında bu dinlendirme tellerini alırlar. Terleme yapmasın diye, hamur alttaki zeminle bir tepkimeye girmesin diye. Ama gördüğünüz gibi mangalcılıkta da yeri var. Gayet faydalı. Evet, etimiz hazır. O zaman ateşe gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet, bugün karpla pişireceğiz. Karpla ilk defa pişirme yapacağım. O yüzden benim için de aslında heyecanlı bir gün. Daha önce yaktım, mangalın iç kokuları gitsin diye bir tur boş boş yaktım mangalı ama bugün ilk defa pişirme yapacağız. Daha önce ben hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi 2 kömür sepeti var karpın. Karpın en kuvvetli taraflarından bir tanesi aksesuar bolluğu. Yani şu gördüğünüz kömür sepetleri çok işe yarar. Kömürü odaklamanızı sağlar. Kömürü mangalın içinde doğru bir şekilde konumlandırabilmenizi sağlar. Birini bir tarafa, diğerini diğer tarafa koyup ortada yine en direkt ısıya ulaşarak çevirme yapabilirsiniz. Rotisserie kullanmanın, çevirme aparatı kullanmanın en iyi yolu aslında ateşi dağıtmaktır. Dolayısıyla kömür sepeti gereklidir rotisserie için. Ya da ters mühürleme yapacaksınız. Aynen benim şu anda yaptığım gibi bir tarafa alırsınız, yarsınız kömürü, orada odaklarsınız. Eti ters tarafı koyarsınız ve işinizi görür. Karp'ta bunlar gayet hesaplı, gayet uygun fiyatlara ulaşmak mümkün. Weber'in, benim emektar Weber'imin ki şurada yatıyor, emektar takım arkadaşım. Weber'in şu gördüğünüz kömür sepetlerinin fiyatı şu anda arkadaşlar Türkiye'de neredeyse 500 lira. Neredeyse 500 lira. Yani ben daha uygun fiyata almıştım daha önce zamanında. O zaman dolar 8.20'lerde değildi ama bana sorarsanız çok anormal bir fiyat. 500 lira. Sonuçta baktığınızda genişliği, yüzey alanı 1 metrekare bile olmayan bir saç parçası, bir metal parçası, bükülmüş bir metal. O yüzden aslında yerli üretim malzemeler, yerli mangallar bu bakımdan avantajlılar. Bütün takım arkadaşlarım bugün burada. Bakın sıra sıra Gurus. Başka bir mangal kullandığım için matem halinde siyahlar giymiş, siyahlara bürünmüş. Karp ve emektar Weber'im. Şimdi ateşliyoruz. Evet. Ben parafinlerimi hazırlamıştım. Onları yakıyorum. Hemen süratle alev alıyorlar. Şöyle. Ateşleme bacamı, kovamı üstüne yerleştirdim. Karpın içinde gurus kullanmak istemediğim için benim emektar eski ateşleme kovalarımdan birini kullanıyorum. Buradan da karpçılara selam olsun. Belki bir ateşleme bacası yapmak isterler. Ateşleme başladı. Kömür hazır olunca biraz sonra etlerimizle yine buraya döneceğiz. Evet, közümüz hazır. İyice artık oluştular, yandılar. Onları sepetlere alıyoruz. Şöyle. Evet. Çok güzel bir şekilde közümüz yandı. Biraz karanlığa kaldık, kusura bakmayın. Bugün de akşam oldu. Şöyle şuradan köz maşamızı alalım. Biraz yayalım ateşimizi. Bol miktarda közümüz var. Evet, kuvvetli bir ateş olacak. Ateşi havalandırmalarla yöneteceğiz.
havalandırmalarla idare edeceğiz. Şimdi tellerini yerleştirelim. Döküm ızgaramızı yerleştirelim. Döküm ızgaramız burada. Karp'ın şu birincisi. 2 tane de tel kullanacağım. Şu üst dinlendirme rafını da takalım bu arada. Bugün ihtiyacımız olmayacak herhalde ama yine de içeride dursun. Tellerimiz burada. Ve son telimiz. Mangal hazır. Şimdi biraz kapatalım kapağı. İç sıcaklığı yükselsin. Kaç dereceye geliyor bir bakalım, görelim. Aparatları, kullandığınız alet edevatı asabilmeniz için bunları yapmışlar. Daha önceki videoda çok kabaca bahsetmiştim. Yine geri gelmişken söyleyeyim. Şu yağ damlatmayan köfte ızgarası, bu döküm ızgarası. Onun altında hot plate'ler var. Şu gördüğünüz de yine diğer mangallarda çok benim karşılaştığım bir şey değil. Bundan olmadığı için zaten o alüminyum kaplar kullanılıyor. Mangalın içine su koymak istediğinizde, mangalı buharlandırmak istediğinizde bunu yerleştiriyorsunuz. Bu da çok kullanışlı bir şey. Hiç o alüminyum kaplara para vermenize gerek kalmıyor bu olunca. Karp bunu düşünmüş ve yapmış. Çünkü Karp'ın sahibi, Karp'ın tasarımcısı da bir mangalcı kardeşimiz. Eline sağlık. Hem onun hem bütün ekibinin. Karp aslında Türk mühendisliğinin, Türk döküm işçiliğinin bir eseri. Karp'ı seviyoruz. Karp Bursalı. Ben de Bursalıyım. Bu noktada birazcık toprakçılık yapıyorum, kusura bakmazsanız. Gerçi Gurus'u da seviyorum. Gurus da, benim babam Kayserilidir. Gurus da bir Kayseri markası. Gurus'ta dışlamıyoruz. Bütün yerli üreticileri, özellikle bu dönemde dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı süreçte yerli üreticileri desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Ne mutlu onlara. Şu olmadığında ondan bahsediyordum. Alüminyum kaplar 10 tanesi 80 liraya falan satılıyor arkadaşlar. Yani çok anormal bir fiyatlandırması var. Şimdi Karp'ın havalandırmaları açık. Onları birazcık kısalım. Çok da harlanmasın ateş. Evet. Şurayı... Evet, bakın ne yaptık. Etlerimizi yerleştirdik. Aslında şu ikinci gördüğünüz size sürpriz. Önce görmediniz. Bir de bonfile koydum. Çocuklar için bir B planı olması açısından. Sol tarafa da kömürlerimi yerleştirdim. Döküm ızgaramı yerleştirdim. Son aşamada etleri oraya alacağım. Döküm ızgaranın üzerinde son mühürlemeyi yapacağım. Asıl mühürlemeyi yapacağım. Şu anda ters mühürleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi elma odunu parçamı yerleştirdim. O da yavaş yavaş yanacak. Etleri çok güzel bir şekilde dumanlayacak, smoke edecek. Keşke Türkiye'de Amerikan tipi smoker mangallarımız olsa. Etleri ve ateşi Türkiye'de şu anki mangal tiplerimizde yan yana tutuyoruz. Etler pişmeye başladı. Çok fazla açmayalım kapağını. Bakalım kaç derecedeyiz. Tabii şu anda yeni kapattığım için gözükmeyecek. Dışarıdaki rakamlar Fahrenheit, içerideki rakamlar santigrat. Evet, gördüğünüz gibi 130 derecelerde durdu. Bundan sonra çok hafif yukarı doğru çıkacaktır. Etler çok güzel bir şekilde pişecek. Şimdi biz gidip ne yapalım? Gidip bayır turbu sosumuzu hazırlayalım. Bayrağımız da burada. Evet, bu kısmı iPhone'la mikrofonsuz çekiyorum. Umarım iyi duyuyorsunuzdur beni. Evet, son aşama reverse sealing. Son aşamada üstüne iz yaptık. Güzel bir şekilde. Reverse sealing'i yapıyoruz ve kapatıyoruz. Evet, sıra geldi horseradish sosumuzu tamamlamaya, horseradish sosumuzun son halini vermeye. Horseradish aslında bayır turbu demek. Bizdeki ismiyle bayır turbu. Yani havuçtan daha büyük bir kök bitki aslında bayır turbu. Uzunluğu 1,5 metrelere falan varabiliyormuş. Ben hiç o kadarını görmedim ama gerçekten büyüyebilen bir kök bitki. Çok lezzetli, çok da faydalı aslında. Maalesef bizim mutfağımızda benim gördüğüm kadarıyla çok kullanılmıyor. Ki kaldı ki benim gördüğüm, araştırdığımda bulduğum kadarıyla bayır turbu bu coğrafyada yetişen bir bitki. Yani Güney Avrupa'da, Güneydoğu Avrupa'da yetişen bir bitki türü. Şimdi sosumuzun son halini vereceğiz. Şurada yaklaşık 100 mililitre krema var. Bunun içine, bu kremanın içine şimdi şöyle bol miktarda hazır bayır turbu sosu ekliyoruz. Benim elimdeki tam olarak 136 gram yazıyor. Ben bunun hepsini koyacağım. Çünkü çok sos olsun istiyorum. Gerçekten güzel olacak. Ve bu ete de çok yakışıyor. Evet. Şu.
görmek isterseniz. Coleman'ın hazır horseradish sosu. Bunu evde de çok rahat hazırlayabilirsiniz. Hazır almanız şart değil. Bayır turbunu alacaksınız, rondodan geçireceksiniz ya da rendeden geçireceksiniz. Ardından suyunu süzüp suyunu alıp kalan kısmını mayonezle, hardalla zenginleştirerek bir adım ileriye taşıyacaksınız. Güzel bir bayır turbu sosunuz olacak. İnternette çok tarifleri var. Şimdi o yüzden çok detaya girmeyeceğim. Şimdi ne yaptık? 100 mililitre kremaya yaklaşık 120 gram, o kaptan biraz eksikti, o küçük kavanozdan biraz eksikti, birazını kullanmıştım ben daha önce. 120 gram kadar hazır bayır turbu sosu girdim. Üstüne şöyle bir tatlı kaşığı hardal ekliyorum. Ardından mayonezini gireceğiz. Mayonezi şöyle direkt kaptan sıkacağım, şişesinden sıkacağım. 2, 3 yemek kaşığı kadar girdim. Biraz daha hadi girelim. 3,5 yemek kaşığı kadar eklemiş olduk. Şöyle şu kadar çok az miktarda limon suyu giriyorum. Biraz Worcester sosu. Şöyle şu kadar yeterli. 7-8 damla. Biraz tabii ki buna acı sos, Tabasco eklemek lazım. Tabasco buna çok yakışıyor. Ondan biraz. Şöyle şu kadar, çok da abartmayalım. Ekledik. Tuz, karabiber haliyle. Evet. Ve tabii çırpıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde bir araya gelmesini sağlayalım malzemelerin. Hemen bir tadına bakalım. Mükemmel. Harika oldu. Bayır turbu sosumuz hazır. Evet, harika bir şekilde füme kontrafile rostomuz pişti. Şimdi sıra geldi tadıma. Önce ben kendim tadacağım. Sonra diğer büyük tadımı yapacağız. Harika görünüyor. Şuna bakar mısınız? Sularını da döktüm. Harika görünüyor. 57-56 derecede aldık. Bunu mümkün olduğunca ince dilimleyeceğiz. Kontrafileyi az pişirmek, daha doğrusu az orta pişirmek en fazla önemli. Çünkü zaten çok lezzetli, çok kendinden lezzetli bir et değil. Suyunu koruyamazsak, suyunu kaybedersek pişirme esnasında zaten geriye hiçbir şey kalmıyor. Bakımdan bu tip etlerde, aslında kabaca söyleyecek olursak antrikot olmayan her ette az orta pişirmek gerçekten çok kritik. Evet, harika bir şekilde içi çok hafif pembe, tam olarak az orta derecede pişmiş durumda. Evet, şimdi ilk tadımı ben yapıyorum. Eğer her şey yolunda giderse birazdan büyük tadımı yapacağız. Gördüğünüz gibi dilimler harika bir şekilde hazırlandı, bizi bekliyor. Şu yakın kameraya göstereyim. Etin dış kısmında bakın hafif bir kırmızılık var. Hafif bir kırmızı doku oluşmuş durumda. Bu da kullandığımız kömür sayesinde aslında. O kullandığımız kırmızı paketteki kömürler kiraz çekirdeğinden yapılıyor. Yani içinde farklı malzemeler de var tabii ama temeli kiraz çekirdekleri. Dolayısıyla hem harika bir aroma veriyor ete hem de gördüğünüz rengi sağlıyor. Bakımdan ben bu tip etlerde, yani pişme süresi 2 saate yaklaşan büyük etlerde kömürü tercih ediyorum. Şimdi şöyle bakalım, tadımı ben yapıyorum. Konuşamayacağım. Mükemmel. Dışından gelen baharat etin içindeki lezzeti tamamlıyor. Harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Dışı hafif kırmızı, içi pembeye yakın. Çok güzel olmuş. Bunu mutlaka denemelisiniz. Evet, sıra geldi esas tadıma, büyük tadıma. Ben önden az önce tatmıştım. Şimdi gerçek tadımı yapacağız. Eşimle birlikte son tadımdayız. Bakınız tabağımıza. Rostoladığımız kontrafilemizi bir beyaz ve bayır turbu sosuyla taçlandırdık. Üstüne biraz kişniş ekledim ben. Bir aroma olması için, bir yeşillik, bir fresh tat olması için. Kişniş bence çok yakışıyor bu sosa. Kişniş nedense ülkemizde çok yaygın bir bitki değil. Çok kolay bulunmuyor. Sadece özel marketlerde, belli marketlerde bulabiliyorsunuz. Enteresandır. Ülkemizin çevresindeki bütün ülkelerde, Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor. Uzak Doğu'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Hande Hanım. Hande Hanım bugün yine aramızda dış ses olarak bulunuyor. Enteresandır. Kendisi aslında 20-25 senedir pazarlama alanında çalışıyor. Çok insan önünde olan biri. Ama nedense Meatflix'te kendisini kamera önüne alamıyoruz. Çok istiyorsanız gelirim, bu kadar sıkıntı değil. Bence 500 like gelirse çık. 500 like'a çıkar mısın? Çıkarım. Ucuz gittin, insan 1000
like der, bir şey der. Evet, buyurun efendim. Buyurun. Şöyle soslu, harika, küçük bir parçayla başlayalım. Başlayalım derken tabii hepsinin tadını da yemeyeceğiz ilk etapta. Vallahi yiyebiliriz. Güzel olmuş mu? Beğendim. Yani Like atsınlar mı bizi izleyenler? aslında Onlar da bunu denesin mi? denesinler. Tamam, çok mersi. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Peki. Birazcık daha az sosa bulayarak vermeni tercih ederim. Peki bir de öyle deneyelim. Şu sossuz tarafından. Bakın dışı kırmızı görüyor musunuz Hande Hanım? Evet biliyorum. Onu sağlayan kırmızı torbalı kömürlerim var ya. Onlar kiraz çekirdeğinden yapılıyor. O da işte ete bu rengini veriyor. Şöyle az sos dediniz. Çok az verdim. Etin tadı çok güzel. Çok fazla sos kapatıyor. Fikrimi değiştirelim. 500 değil 1500 like'a. 1500 like'a. İddialı. Bir pazarlamacıya yakışan. Böyle nasıl? Daha az sosla. Daha sosla daha güzel yani. Etin tadını hem dengeliyor hem dışındaki baharatın tadını daha iyi alıyorsun. Peki, harika. Eline sağlık. Çok beğendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Harika bir dış sesiniz. Evet, böylece bu haftaki tarifimizin, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Hazırladığımız kontrafile rosto fümeledik. Fümelenmiş bir rostoydu bu. Çok güzel oldu. Hem fümenin tadı, hem eklediğimiz baharatların tadı, hem de tabii eti dinlendirmiş olmamız. Eti bir aya yakın vakumda 4 derecede dolapta beklettim ben, dinlendirdim. Islak dinlendirme yapmış oldum. Eti yumuşacık yaptı. Eklediğimiz tatlarla, aromalarla, lezzetlerle çok güzel bir yemek ortaya çıktı. Bu tarifi denemenizi biz tavsiye ederiz. Bugüne kadar yaptığımız tarifler arasında bence ilk 7'dedir. Zaten 7 tane videomuz oldu. Şaka bir yana bu tarifi siz de beğenirseniz ve uygularsanız, yaptığınız uygulamaları bizimle görsel olarak paylaşırsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz, içeriğimizi beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın ki biz de motive olalım, biz de beslenelim. Ben bu kanalı arkadaşlar hiçbir ticari kaygı olmaksızın, hiçbir beklenti olmaksızın tamamen hobi amaçlı olarak kurdum. Hem kendi hobimi aslında yerine getiriyorum, gerçekleştiriyorum, hem de istiyorum ki, umuyorum ki insanlara bir ilham kaynağı olsun. İnsanlara mutfakta bir ışık belki olabilirsek, yani bir çöldeki bir kum tanesi kadar bir bilgi birikimimiz varsa onu aktarabilirsek, bütün arzumuz, isteğimiz bu. Bunu da aslında nasıl sağlıyoruz, nasıl anlıyoruz ilham olup olamadığımızı? Sizlerden gelen like'larla, sizlerden gelen abonelik sayılarıyla. O nedenle lütfen desteğinizi bekliyoruz. Abone olunuz, like atınız, bildirimleri açınız ve bu tariften keyif alabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa tarifimizi onlarla paylaşınız. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi ne diyorduk? Mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni tariflerde, yeni içeriklerde haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.